Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin bütün yıl boyunca çiçek açabilmesi için ve bol bol yeni yapraklar ve yeni kökler çıkarabilmesi için çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Orkidenizin bol çiçek dalı çıkarmasını istiyorsanız bu anlatacağım yöntemleri mutlaka uygulamanız gerekiyor ve mutlaka orkidelerinize sıvı bitki besinleri vererek destekte bulunmanız gerekiyor. Bugün sizlere yeni bir sıvı bitki besini tarifi de vereceğim. Hemen sizlere ilk yapmamız gereken bakımı göstermek istiyorum. Özellikle kış ayından çıkan orkidelerin yeniden çiçek dalı çıkarmasını uyarmak için sıvı bitki besini olarak çok etkili olan sarımsak yöntemini göstermek istedim. Özellikle sarımsak çiçeklerin yeni çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur. Çünkü sarımsak bitkiyi böceklerden ve hastalıklardan korur. Bitkinin sağlıklı kök ve yaprak çıkarmasını destekler. Bu yüzden bu mevsimde bu sıvı bitki besinini yapmanızı tavsiye ederim. Sadece 2 diş sarımsak kullanıyorum ve bunları küçük dilimlere ayırıyorum. Hazırlamış olduğum sarımsağın üzerine 300 milim su dökeceğim ve bu suyu bu sarımsakla beraber bir gece bekleteceğim. Yani 12 saat. Kapağını kapalı tutmanız gerekiyor. 12 saat sonunda tekrardan alacağız. Evet, 12 saat bu karışımı ben beklettim ve artık bu karışımı nasıl kullanacağımı da sizlere göstereceğim. İlk olarak bu karışımı süzmemiz gerekiyor. İçerisindeki sarımsakları ayıklıyoruz. Sarımsaklı su karışımı 300 milim kadar ve 2 katı su koyacağım. Yani 600 milim kadar bakın normal su koydum. Bu karışımda her zaman 2 katı su koymanız gerekiyor ve artık bu karışımı çiçeklerimize verebiliriz. Evet, ilk olarak elimde böyle bir orkidem var. Orkidelerinizin eğer çiçek açmasını istiyorsanız ilk olarak bu şekilde çiçekleri solan orkide dallarını budamanız gerekiyor. Orkide dallarınız bu şekilde sarardığı için üzülmenize gerek yok. Eğer bu dalları budarsanız yeni çiçek dalı çıkaracaktır. Tabii eğer çok fazla bekletmezseniz bu kadar dallar sararmaz. Bu çok beklediği için bu şekilde sararmış. Hemen dalları bakın en dipten kesiyorum. Birinci dalını kestim ve şimdi ikinci dalını da kesiyorum. Evet, iki dalını kestikten sonra bu orkidemizin yeni çiçek dalı çıkarması için hazırlamış olduğum sarımsaklı karışımdan 8 yemek kaşığı kadar veriyorum. Bu sıvı bitki besinini ayda bir kere vermeniz yeterli. Bu orkidelerinizin canlanmasına yardımcı olacak. Bu karışımı verdikten sonra orkideleriniz sağlıklı bir şekilde hem yeni yaprak hem yeni kökler hem de yeni bir çiçek dalı çıkaracak. Bakın görüyorsunuz yeni bir çiçek dalı var. Ve köklerini de sizlere özellikle göstermek istiyorum. Çünkü yeni kökler çıkarmasına bakın yardımcı olduğu sağlıklı kökler de çıkarıyor. Bu yüzden bu karışımı ayda bir kere vermelisiniz. Diğer ikinci önemli budama şekline geçiyoruz. Eğer orkideleriniz çiçekleri yan dal verdi ve bu yan dallar dökülmeye başladıysa burada yapmanız gereken dalı tamamen kesmek değil. Kesinlikle bu yanlış bir yöntemdir. Bizler yan daldan çiçeklenen orkideleri tekrar yan dallardan budama yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine diğer ana dalda olduğu gibi boş boğum ile dolu boğum arasından kesiyoruz. Yani ilk çiçeğin çıktığı boğum ile bakın dolu boğum bu ve bu da ilk çiçek çıkan boğum. Hemen arasından tek hamlede kesiyorum. Gördüğünüz üzere bakın üzerinde kalan boğumlar canlı yani yeşil ve içerisinde canlı boğumlar var.
bu boğumlardan tekrardan çiçek dalı çıkacaktır. Özellikle şu anda ilkbahar ayına girdiğimiz için çiçekleri solmaya başlayan orkideleri üzerinde çok bekletmeyin. Bakın burada da yine birçok çiçek dalı dökülmüş ve bunlar kabuklu yani boş boğumlar. Bu geriye kalan çiçekleri üzülmenize gerek yok. Bunları kesebilirsiniz. Çünkü bu mevsimi kaçırdığınız zaman orkidenin yeni çiçek dalı çıkarmasını geciktirmiş olursunuz. Bakın tek seferde yine kestim. Ve bakın iki kestiğim yani budadığım dal ve şimdi ana dalı budayacağım. Bu da yine gördüğünüz üzere bakın üzerinde artık solmaya başlayan ve dökülmeye başlayan çiçekler var. Neredeyse bir yıldır çiçekli olan bir orkidemdi. Bu yüzden bunu da buduyorum. Yine aynı şekilde dolu boğum ve boş boğum arasından budama yaptım. Yani orkidelerinizin çiçek dalı çıkarmasını istiyorsanız mutlaka budama yapmalısınız. Ve hemen arkasından sıvı bitki besini yine sarımsaklı sudan ben 8 yemek kaşığı kadar vereceğim. Ve daha sonra orkidenizi mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırın. Ve daha sonra sizlerle gelişimlerini de paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidemin son gelişim halinde sizlerle paylaşmak istedim. Bakın tomurcuklandı ve tomurcukları da çiçeğe döndü. Gördüğünüz üzere zamanında budaması yapılan ve sıvı bitki besinleri verilen bir orkide mutlaka çiçek dalı çıkarır. Özellikle şu anda bizler ilkbahardayız ve ilkbahar ayı orkideler için çiçeklenme ayı. Bu yüzden orkidelerinizi uyandırmanız gerekiyor. Ve orkidelerinizin mutlaka uyanması için sıvı bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Bakın bunlar benim kestiğim dallar görüyorsunuz. Kestiğim yan dallardan tekrar yan dallar çıkmaya başladı. Bakın görüyorsunuz. Bu yüzden boğum yerlerini mutlaka yumuşak tutun. Belirli aralıklarla su püskürtebilirsiniz boğum yerlerine. Gördüğünüz üzere bakın bunlar da diğer orkidelerin ve çiçeğe dönüşmüş halleri. Eğer orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçek açmasını ve bu çiçeklerin üzerinde uzun süre kalmasını istiyorsanız üçüncü önemli püf nokta mutlaka bol bol ışık alması gerekiyor. İlkbahar ayında orkidenizi perde arkasından cama yakın bir yere konumlandırarak bol bol ışık almasına lütfen yardımcı olun. Ne kadar çok ışık alırsa orkideleriniz o kadar çok çiçek dalı çıkaracaktır. Çünkü bunların hepsini beraber yapmanız gerekiyor. Ve dördüncü olarak sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Yani sürekli aynı sıvı bitki besinini vermenize gerek yok. Fakat eğer memnun kalıyorsanız sadece bir sıvı bitki besinini de orkidelerinize verebilirsiniz. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve bol bol yorumlar kısmında yorumlar yapabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.